Arkadaşlarınızla birlikte gizemli bir adada uyanıyorsunuz. Uçağınız düştü ve şimdi nasıl hayatta kalacağınızı bulmanız gerekiyor. Herkes birlikte çalışırsa zirveye ulaşıp kaçabilirsiniz değil mi? Ama kısa bir süre sonra buranın sıradan bir ada olmadığını, garip heykeller, büyülü eşyalar ve hatta korkunç bir canavarla dolu olduğunu fark ediyorsunuz. Burası lanetlenmiş ve sadece en hızlı tırmanıcılar kaçabilir. Oyunu bilmeyenler için kısaca anlatayım. Peak, ıssız bir dağda geçen arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz koop bir psikolojik gerilim oyundur. Görünürde sadece tırmanış oyunu gibi dursa da asıl olay çevredeki notlar ve eşyalar üzerinden karakterin geçmişindeki gizemleri çözmektir. Peak şaşırtıcı derecede fazla hikaye içeriyor. Bu videoda bulabildiğim en küçük sırlarla birlikte tüm oyunun üzerinden geçeceğiz. Oyunun kodlarında gizli olan şeyleri ve bunların oyun hikayesi için ne anlama gelebileceğini anlatacağım. Son kısmı sakın kaçırmayın. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız ben Buff ve iyi seyirler dilerim. Enkazın arasından uyandığımızda geriye ne kaldığını görmek için etrafı karıştırmaya başlıyoruz. Bulduğumuz en önemli şeylerden biri Bing Bong. Bu peluş oyuncak aslında havayolu maskotu ama bu adada sadece bir oyuncaktan fazlası haline geliyor. Özellikle yalnızsanız size sağladığı o tuhaf duygusal destek hayati önem taşıyor. Yani şu yüze baksanıza, kim bunu değil ki? Herkes bir tane ister. Etrafta sırt çantası ve ip gibi bazı yararlı eşyalar olsa da asıl rehberimiz izci lideri Myers tarafından yazılmış o meşhur kitap. Myers vahşi doğada hayatta kalmak için pek çok kural koymuş ve bunlardan en kritiği kural 0. İhtiyacı olan bir arkadaşını asla terk etme. Myers kitapta 40 yıllık tecrübesinden bahsediyor ve kurtarılmanın tek yolunun en yüksek noktaya yani peak'e tırmanmak olduğunu söylüyor. Ayrıca bize tırmanırken acele etmemiz konusunda da uyarıyor. Kitabın geri kalanı ise daha gerçekten nasıl tırmanılacağına dair detaylarla dolu. Her zaman el vermeli ve dayanıklılığımızı yüksek tutarak zirveye birlikte ulaşmalıyız. Ancak ne kadar çok yük taşırsak veya acıkırsak tırmanmamız zorlaşıyor. Myers rehberin sonunda bize bir kez daha kural 0'ı hatırlatıyor. Bu kuralı bozarsak başımıza ne geleceğini gerçekten merak ediyorum. Ama artık ne yapacağımızı bildiğimize göre zirveye olan yolculuğumuz başlıyor. Aç kalmamak için etrafta Hindistan cevizi ve diğer yiyecekleri bulmaya çalışıyoruz. Bir süre tırmandıktan sonra adada bir şeylerin çok yanlış gittiğine dair ilk gerçek işareti alıyoruz. Ekranda beliren o dehşet verici mesaj. Sis yükseliyor. Bu bizi panik içinde acele etmeye zorluyor. Çünkü eğer o sis sizi yakalarsa içinde kaybolup gidiyorsunuz. İşte bu durum etrafta neden bu kadar çok valiz olduğunu açıklıyor. İnsanlar bir şekilde bu adaya uçmaya devam ediyor ve sis onları tek tek tüketiyor. Aslında sis neden bu kadar çok insanın kaybolduğunu ve hatta uçağımızın neden düştüğünü bile açıklayabilir. Belki de sis adayı tamamen gizliyor. Bu yüzden kimse burayı göremiyor ve araçlar sürekli enkaz haline gelene kadar adaya çarpmaya devam ediyor. Sis kurbanlarını yakalayıp onları yok ediyor ama asıl sormamız gereken soru şu: neden? Cevabı bulmak için tırmanmaya devam etmeliyiz. Uzun bir tırmanışın ardından nihayet zirveye ulaştığımızı sanıyoruz. Karşımıza henüz yakılmadığı belli olan bir ateş ve yanında doğaüstü bir şey çıkıyor. İçinde büyülü bir eşya tutan bir dağcı heykeli. Bu adada garip bir şeyler döndüğünü kesin olarak kanıtlıyor. Heykel bize çeşitli eşyalar veriyor ama asıl olay şu: eğer grubumuzdan birileri öldüyse heykele dokunduğumuzda onları hayata geri döndürüyor. Evet, bu ada resmen ölümlülük kurallarına meydan okuyor. Öldüğünüzde bir hayata dönüşüyorsunuz. Diğer izcilerin yanına gidebiliyor ve onlarla konuşabiliyorsunuz. Kalan arkadaşlarınız heykele ulaştığında ise tekrar bedeninize kavuşuyorsunuz. Ayrıca bu kamp ateşinin hemen yanında devasa bir su duvarı var. Buna birazdan daha detaylı değineceğiz ama heykele geri dönersek bizi canlandırmasının yanı sıra yanında bazen herkesi iyileştiren iksirler, bazen de yer çekimine meydan okuyan halatlar gibi mucizevi eşyalar veriyor. Adanın sakladığı diğer sırları keşfetmek için beklememiz gerekecek. Tırmanırken nadiren karşımıza çıkan o gizemli eşyalardan biri de izci liderin kayıp sayfaları. Bu sayfalar onun da bir zamanlar bu adada mahsur kaldığının en büyük kanıtı. Peki ona ne oldu? Öldü mü yoksa hala buralarda bir yerlerde bizi mi izliyor bilemiyoruz. Toplamda 8 sayfa var. Çoğu ek kurallar olsa da bazıları adanın karanlık geçmişini aydınlatıyor. İlk bulduğumuz sayfayla başlayalım. Sevgili günlük, kötü haber. Gemi kaptanı bir hata yaptı ve kendimizi bu gizemli adada kazazede olarak bulduk. Neyse ki gizemli adalar benim uzmanlık alanımdır. Tüm grubumuz birlikte çalışarak zirveye ulaşacak ve kısa sürede yardım çağrısı yapacağız. Bu sırada rehber kitabıma bazı ek sayfalar eklemek için bu fırsatı kullanacağım. Yani Zillidir Mersa tıpkı bizim gibi bu adaya düşmüş ama biz uçakla gelirken o yaklaşık 40 yıl önce bir gemi kazası buraya varmış. Peki ya size izci lideri Mers ile aslında çoktan tanıştığımızı söylesem? Şu izciye bir bakın. Oyundaki en önemli kuralları çiğneyip grubunu terk etmiş. Arkadaşlarının yardım etmek yerine onları ölüme terk edip zirveye başına düşmüş.
dönüşmüş. Ama kural sıfırı dinlemezseniz başınıza gelecek olan şey tam olarak da bu. Ortalık aniden kararır. Kulak tırmalayan parazit sesleri duyulur ve o şey karşınıza çıkar. Uzun boylu, sıska ve hortlamamsı bir canavar. Dikkatli bakarsanız bu canavarın Mears'a ne kadar benzediğini göreceksiniz. Ama Mears neden bir dizinin peşinde düştün? Eğer grubunuzu satıp zirveye tek başınıza ulaşırsanız kural sıfırı bozduğunuz için size saldırıyor. Oyunu kazanını saldıran bir canavar kulağa çok garip geliyor değil mi? Mears neden kendi izcilerini saldırıyor? Adada aklını mı yitirdi? O hortlak görüntüsünden anlaşılan şu ki Mears adadaki bir güç tarafından lanetlenmiş. Ölememeye ve bu dağda sonsuza dek dolaşmaya mahkum edilmiş. Şimdi o hortlak ruhuyla dağda geziyor ve sadece kendi koyduğu en kutsal kuralı bozan bencil izcileri avlıyor. Zirveye ulaştığımız sandığımız o ilk kamp ateşini yaktığımızda sesin dağılmasıyla acı bir gerçekle yüzleşiyoruz. Aslında yolun daha çok başındayız. Tropikler bölgesine adım attığımızda işler gerçekten çirkinleşiyor. Dikenli sarmaşıklar, zehirli bitkiler, sülükler ve her yerden akan lavlar. Üstelik o lanetli sis hala ensemizde. Bu lavlar devasa bir volkandan geliyor ve tırmanırken Mears'ın yeni sayfalarına rastlıyoruz. Mears burada bize hayatta kalmak için ipuçları veriyor. Hangi mantarların bizi öldüreceğini veya kamp ateşini sadece ısınmak için değil, motivasyon için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ama sayfaların asıl vurucu noktası Mears'ın adada doğaüstü olayları fark etmiş olması. Bir izci kayboldu ama bir heykele dokunup onu hayata döndürdüler. Bu ada ölümlülük kurallarını büküyor. Ne tuhaf. D-not düşmüş. İşte Mears'ın neden bir canavara dönüştüğü halde hala adada olduğunun cevabı. Karlı dağlara ulaştığımızda dondurucu soğukla mücadele ediyoruz. Burada bulduğumuz sayfaları hikayenin en üzücü kısmını ortaya çıkarıyor. Mears, Kural sıfır, kural sıfır. Bir arkadaşını asla darda bırakma. Beni terk ettiler. İşte şimdi her şey yerli yerine oturuyor. Mears neden izcileri avlıyor? Çünkü o en güvendiği insanlar tarafından bu kural çiğnenerek ölüme terk edilen bir kurban. O günden beri bu kutsal kuralı bozan herkesi cezalandırmak için adada dolaşıyor. Eğer ekibinizle omuz omuza verirseniz Mears size dokunmaz. O sadece bencil olanların kabusu. Volkanın derinliklerindeki antik tapınağa geçip gerçek zirveye ulaştığımızda nihayet ateşi yakıyor ve kurtarma helikopterlerine sinyal gönderiyoruz. İzciler sonunda başardı gibi görünüyor. Ama asıl bomba oyunun kodlarında saklı. Dosyaları kurcaladığımda oyunda hiç görmediğimiz ama geliştirici bir noktada planladığı bir şeyler buldum. Örneğin kodlarda Ancient Idol yani kadim put olarak geçen heykel aslında Bing Bong'un ta kendisi. Bu da yerli halkın havayolu maskotuna bir tanrı gibi taptığını kanıtlıyor. Ayrıca dosyalar arasındaki Robot Kyle isimli bir robot modeli var. Belki de birileri adanın sisine ve canavarlarına yakalanmadan antik hazineleri çalmak için bir robot göndermeyi planlıyordu. Sonuçta bu ada sadece bir tırmanış parkuru değil, sadakatin test edildiği, tanrılaştırılmış maskotların ve lanetli liderlerin olduğu karanlık bir hapishane. Ama bu sadece bir teori. Videoyu sonuna kadar izleyip beni desteklediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirsen gerçekten çok mutlu olurum.